Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere büyük küçük herkesin severek yediği çok lezzetli yumuşacık bir ağlayan pasta tarifi hazırladım. Kalabalık davet sofralarınıza çok yakışacak bu güzel tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Ağlayan pastamızın önce kek hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için oda ısısında bekletmiş olduğum 3 adet yumurtamı kasemin içerisine alıyorum. Sonrasında 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri üzerine ilave ediyorum. Yumurtalarla birlikte toz şekeri mikser ile böyle 2 katına çıkıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Kek hamuru hazırlarken bu aşama çok önemli. Yumurta ve şekerin güzelce çırpılıp bu şekilde krema kıvamına gelmesi gerekiyor. Ve sonrasında içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından 1 su bardağı sütümü de ilave edip bu malzemeleri tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada tüm malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Şimdi sıvı malzemeleri ekledikten sonra geri kalan katı malzemeleri elek yardımıyla yine kek hamurunun içerisine ekliyorum. Bu aşamada 2 su bardağı unumu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket de vanilyayı ilave ediyorum. Ardından yine 2 yemek kaşığı olacak şekilde kakaoyu yine eleğimin içerisine ekleyerek tüm malzemeleri eleyerek kek hamuruma ilave ediyorum. Kekinizin dokusunun güzel olması ve güzelce kabarması için bu malzemeleri mutlaka eleyerek ilave edelim. Ve bu aşamadan sonra mikser kullanmadan bir çırpıcı tel yardımıyla kekimizi karıştıralım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp kek hamurumuzun bu şekilde homojen ve akışkan bir kıvamda olmasını sağlayalım. Fazla un ilave etmeyelim kesinlikle. Kek hamurumuz aynı videoda gördüğünüz akışkanlıkta olmalı. Ben bugün ağlayan kekimi bu şekilde dikdörtgen bir tepsinin içerisinde hazırlıyorum. Tepsimi öncesinde katı yağ ile yağladım. Ardından içerisine hazırlamış olduğum kek hamurumu hiç bekletmeden hemen döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla da kek hamurunu yine tepsinin her yerine eşit olarak dağıtıyorum. Tepsinin her yerine eşit kalınlıkta olacak şekilde kek hamurumu yaydıktan sonrasında her yerinin yine eşit bir şekilde kabarması için kek hamurunu spatula ile videoda gördüğünüz şekilde tepsinin kenar kısımlarından içeri doğru böyle hafifçe itiyorum. Daha sonra tepsimi bu şekilde 2-3 kez tezgaha vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Bu aşamada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede 5 dakika ısıttım. Isınmış olan fırınıma tepsimi yerleştiriyorum ve kekimi pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz pişerken şimdi çikolatalı sosumu hazırlıyorum. 2,5 su bardağı sütü uygun bir tencerenin içerisine döktüm. Sonrasında 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı da unumu yine içerisine ilave ediyorum. Tepeleme olmasın, böyle tam yemek kaşığı şeklinde koyalım. Fazla koyarsak sosumuz koyu olur. Şimdi yine çay bardağından böyle 2 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimi ilave ediyorum. Ardından 2 dolu yemek kaşığı da kakaomu ekleyerek tüm malzemeyi öncesinde şöyle biraz karıştırıyorum ve sonrasında ocağıma alıyorum. Yine ocak üzerindeki çikolatalı sosumu sürekli karıştırarak koyu bir kıvam elde edeceğe kadar pişiriyorum. Ben ağlayan kekte kendi çikolata sosumu kendim hazırladım. Sizler dilerseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Evet, artık çikolatalı sosum pişti. Ocaktan alıyorum ve sonrasında çikolata sosumun içerisine şöyle küçük bir kaşık yağ ilave ediyorum. Bu sayede çikolatalı sosumun rengi daha parlak olacaktır. Yağı ekledikten sonra da biraz böyle bitter çikolata ilave ettim. Sizler elinizde sütlü çikolata varsa onu da kullanabilirsiniz. Miktarı size kalmış. Güzelce karıştırıyorum ve çikolatayla yağı eritiyorum. Böyle yaptığınızda çikolatalı sosunuzun rengi, kıvamı ve tadı daha güzel olacaktır. Şimdi çikolata sosumu bir kenara alıyorum ve kekim için
krem şantimi hazırlıyorum. Ben 2 paket krem şanti kullandım. Kullandığınız markaya göre ekleyeceğiniz süt miktarı değişiklik gösterebiliyor. Benim kullandığım markaya göre 1 su bardağı süt ilave edilmesi gerekiyordu. 2 paket krem şantiye 1 su bardağı soğuk sütü ekliyorum ve kasenin içerisinde güzelce koyu bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Daha pratik olması açısından ben bugün krem şanti kullandım. Bazen de kendi kremamı kendim hazırlıyorum. Evet, krem şantimiz hazır. Şimdi bunu da buzdolabına alalım ve beklesin. Bu arada kekimiz de çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi kabardı. Bu aşamada böyle bir kürdan batırarak pişip pişmediğini de kontrol ediyorum. Ve pişen kekimi artık fırınımdan çıkartıyorum. Kekimi kenarda soğumaya bırakıyorum. Böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da içerisine 1 su bardağı soğuk sütü 1 kaşık ile güzelce her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Kekimiz yumuşacık olduğu için üzerine dökmüş olduğumuz sütü de çok kısa sürede hemen güzelce içine çekmiş oluyor. Şimdi kekimizi güzelce soğuması için bekletelim. Kekimiz soğumadan kesinlikle krem şantiyi eklemeyelim. Aksi halde krem şanti üzerinde eriyecektir. Güzelce soğuyan kekimin üzerine şimdi hazırlamış olduğum krem şantiyi döküyorum ve sonrasında bir spatula yardımıyla yine her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Krem şantinin her yerine eşit bir şekilde yayılmasına özen gösterelim. Bu şekilde düzelttikten sonra da şimdi de kenarda hazırlamış olduğum çikolatalı sosumu kekimin üzerine döküyorum. Bu arada tarifimi tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Evet, hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu da ağlayan kekimizin üzerine döktük ve bu aşamada yine her yerine eşit olacak şekilde bir spatula yardımıyla güzelce yayıyorum. Ve sonrasında ağlayan kekimi buzdolabına kaldırıyorum ve en az 3-4 saat buzdolabında soğutuyorum. Aslında bir gün beklerse kekiniz daha lezzetli olacaktır. Ama vaktiniz yoksa 3 saat sonrasında da servise hazır hale geliyor. Dolapta güzelce soğuyan ağlayan kekimi şimdi bıçakla güzelce dilimliyorum. Bıçakla her kestiğinizde şöyle bir peçete yardımıyla bıçağınızı silerseniz daha güzel olacaktır. Kekinizin şekli daha güzel ortaya çıkacaktır. Ben gördüğünüz şekilde toplamda 16 eşit parçaya kekimi böldüm. Sizler de dilediğiniz ebatlarda kekinizi kesip servis edebilirsiniz. Ben en son üzerine biraz Hindistan cevizi, biraz kırılmış fındık içi ve biraz da pasta süsü döktüm. Sizler de istediğiniz şekilde süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Vermiş olduğum bu ölçülerle toplamda 16 kişiye rahatlıkla yetebilen kocaman bir ağlayan pastanız oluyor. Dilimlemiş olduğum ağlayan pastamdan şöyle bir dilim alarak da size yakından böyle kıvamını göstermek istiyorum. Altında yumuşacık keki, üzerinde de nefis çikolata sosuyla hem çok lezzetli, aynı zamanda da çok bereketli, nefis bir ağlayan pasta tarifi oldu. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.